Birdenbire videolarının en özel bölümüne hoş geldiniz. Bu hafta sizlere Anıtkabir'den sesleniyoruz. Gelin 10 Kasım özel yolculuğumuz başlasın. Hayatı boyunca 3937 kitap okumuştu Mustafa Kemal Atatürk. Kurtuluş Savaşı'nın bittiği günlerde. Zafer kazanılmış ve özgürlüğümüz ilan edilmişti. Askerler Mustafa Kemal Atatürk'ün çadırını topluyordu. Masanın üzerinde kitaplar duruyordu. Çadıra giren Mustafa Kemal Atatürk askeri uyarmıştı. "Aman çocuk, kitaplarımı unutma." Askerse hemen cevapladı. "Efendim merak etmeyin, sandık bekliyoruz. Sandık gelsin, hemen koyup kitaplarınızı götüreceğiz." Atatürk tamam der ve çıkar. 5 dakika sonra yine aklına gelir, dayanamaz, çadıra yeniden girer, yeniden sorar. Askerse aynı cevap verir. "Efendim sandık bekliyoruz. Sandık gelsin, hemen yerleştirip götüreceğiz." O sırada Atatürk'ün gözü dışarıda duran sandıklara ilişir. Sorar, "Peki bunlar ne? Burada bir sürü sandık dolu." Askerse cevap verir. "Efendim onlar mermi sandıkları, içleri mermi dolu." Mustafa Kemal Atatürk gider ve o sandıklardan bir tanesini alıp yere boşaltır. Boş sandığı askere verdikten sonra şöyle söyler. "Bu kitapları bu sandığa koy. Asıl savaşımız şimdi başlıyor." Bir hikaye var ki duyduğumda içimi ürperten. Aslında bunu 2 saatte Trabzon bölümünde anlatmıştık. Gelin bir hatırlayalım. Mustafa Kemal Atatürk'ün 1934 ve 37 yılları arasında Trabzon'a her geldiğinde kullandığı köşk. Evet, buranın peki tarihteki en önemli olaylarından bir tanesi ne? Az önce bahsettiğimiz hikaye şu şekilde oluyor. Mustafa Kemal Atatürk ölümünden 1 yıl önce yine Trabzon'a geldiğinde bu köşkte kalıyor ve vefatından 1 sene önce milletine bir vasiyet yazıyor Mustafa Kemal Atatürk. Arkamızda gördüğünüz köşkün içinde. Vasiyetinde şöyle diyor, yanlış söylememek için buradan okuyacağım. "Mal ve mülk bana ağırlık veriyor. Bunları milletime vermekle ferahlık duyuyorum. İnsanın serveti kendi manevi kişiliğinde olmalıdır. Ben büyük milletime daha neler vermek istiyorum." 11 Haziran 1937 yılında Mustafa Kemal Atatürk arkamızda gördüğümüz köşkte, yani Trabzon'da bu vasiyeti Türk milletine yazıyor.
Bir yabancı gazeteci Mustafa Kemal Atatürk'e sorar. Nasıl yaptınız? Nasıl başardınız? Bana askeri başarılarınızı anlatmayın. Bana gerçek sırrınızı söyleyin. Mustafa Kemal Atatürk gazeteciyi dikkatlice dinledikten sonra şöyle cevap verir. Ben hayatım boyunca cebime giren her 2 kuruşun 1 kuruşuyla kitap aldım. Beni görmek demek mutlaka yüzümü görmek demek değildir. Benim fikirlerimi, benim duygularımı anlıyor ve hissediyorsanız bu yeterlidir. Gazi Mustafa Kemal Atatürk. Birdenbire videolarının en özel bölümünün sonuna geldik. Cumhuriyetimizin kurucusu Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ü saygı, minnet ve hasretle anıyoruz. Sevgiyle kalın.